Herkese merhaba. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün örgü peyniri yapacağız. Evet, sadece süt ve sirke ile çok lezzetli bir peynir yapacağız. Sütümüz taze süt olacak arkadaşlar. Pastörize süt olmuyor maalesef. Evet, sütümüzü ısıtıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Eşit derecede ısınsın diye. Küçük parmağımızı batırıyoruz. Parmağımız yakma derecesinde ise sirkemizi koyabiliriz. Evet. 1 su bardağı sirke kullanıyoruz. Sirkeyi 2-3 aşamada, 3-4 aşamada az az koyalım lütfen. Evet, ocağımızı söndürmüyoruz. Peynir oluşana kadar orta ateşte olsun ocağımız. Çok hızlı ateşte olmasın, yüksek ateşte. Evet. Gördüğünüz gibi en son sirkeyi bitirdik. Artık peynirimiz yeşil suyundan ayrılacak. En fazla 5 dakika içerisinde peynirimiz toparlanıyor. Gördüğünüz gibi yeşil suyundan ayrılmaya başladı. Yavaş yavaş karıştıralım. Hızlı olmasın. Evet, yeşil suyundan tamamen ayrıldı. Peynirimin toparlanmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ocağımı söndürmedim. Devam ediyor. Evet, artık peynirim toparlandı. Şimdi kevgiri alacağım. Ve suyunu süzeceğim arkadaşlar peynirin. Evet, böyle bir kevgirin üzerinde kalan sütten ayıracağım. Evet, elinizde bastırarak ayırabilirsiniz. Evet, şimdi peynirimizi bu şekilde parçalara ayıralım ve iki aşamada ben yoğuracağım. Sıcak suya batıracağız şimdi. Çünkü fazla olduğu için biraz zor oluyor. İki aşamada daha kolay oluyor. Evet, diğer tarafta su kaynatmıştım. Peynirimizin suyundan, peynir altı suyundan. Onun içerisinde bu şekilde kevgirle yoğuralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ama burayı. Çok hızlı yapmazsak peynirimizi eritebiliriz. Hızlı olmamız lazım burada. Bu şekilde bir 30 saniye 1 dakika kevgirle yoğurabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi peynirimiz eridi. 1 dakika yoğurabilirsiniz. 1 dakika içinde pürüzsüz hale gelecektir peynirimiz. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Evet, şimdi alacağım. İstediğim kıvama geldi. Evet, şimdi elimle artık şekil vereceğim peynire. Burada da hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman peynirimiz sertleşiyor ve istediğimiz kıvamı veremiyoruz. Biraz eliniz yanabilir. Dikkat edin. Ama hızlı bir şekilde şekil vermeye çalışalım. Evet, bu şekilde katlayalım. Çekelim ve katlayalım arkadaşlar. Kopmayacaktır peynir. Sertleştiği anda sıcak suya batıralım. Gördüğünüz gibi tekrar çekelim ve katlayalım. Bu şekilde tel peynir de yapıyoruz. Evet, çekip katlıyoruz. Çok hızlı yapalım buraları. Hızlı yaparsak daha rahat yaparız. Sürekli batırmayız sıcak suya. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel uzuyor.
Evet, kat kat oldu. Gördüğünüz gibi tel tel oldu. Siz daha rahat yapacaksınız. Çünkü ben hem çekim yapıyorum hem de peyniri bu şekli verdiğim için biraz zorlanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çektikçe uzuyor peynirimiz. Evet, artık kesebiliriz iki taraflı. Ve örgü yapacağız. Evet, katlarından ayıralım. Bu şekilde örelim peynirimizi. Peyniri örmek istemezseniz bu şekilde tel peynir olarak da kullanabilirsiniz. Ben bir önceki gün o şekilde yaptım. Tel peynir olarak kullandım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnanın lezzeti muhteşem. Bir defa yapsanız sürekli yapmak isteyeceksiniz. O kadar garantisini veriyorum lezzetinin. Evet, bu şekilde diğer kalan peyniri de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burayı da aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane örgüm oldu. Ve şimdi tuzluyorum peynirleri. Evet, tuzlayıp saklama kabına koyduğunuzda bir hafta 10 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Veya uzun süre beklemesini isterseniz dondurucuya atabilirsiniz. Bu peyniri salamura koymanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü suda yumuşuyor bu peynir. Evet arkadaşlar, muhteşem gerçekten. Mutlaka yapın diyorum. Ve yorumlarda bana yazın mutlaka yaptığınızda. Beğenip beğenmediğinizi, ama ben beğeneceğinizi umuyorum. Ben bir haftada 2 defa yaptım. 10 litre sütten 2 gün içerisinde tüketti çocuklar. Gerçekten çok lezzetli. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu da bir önceki yaptığım peynir arkadaşlar. Tel peynir olarak yaptım. Gördüğünüz gibi tel tel açılıyor. Çok lezzetli oldu bu da. Dediğim gibi örgü yapmayıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Yeni tariflerde ve yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.